Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta Merkür Retrosu'nu bitirdik. Herkese geçmiş olsun diyorum. Bu hafta hayatımıza rahatça düzen kuracağız. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Biliyorsunuz videolarda uzun vadeli ve kısa vadeli yorumlar yapıyorum. Bu yüzden diğer videoları da izlemelisiniz. Bu haftanın en önemli hareketlerinden biri 27 Şubat'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay olacak. Özellikle sağlık konularında bazı sonuçları artık daha net göreceğiz. Bu hafta tamamlamalar da yaşayacağız. Burçlar kısmında detaylarını paylaşacağım. Bu hafta Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn Kova burcunda ilerliyor. Son haftalarda yavaş ilerleyen Merkür hafta başında düz hareketine devam edecek. Artık rahat bir nefes alabiliriz. Bu hafta Güneş Balık burcunda ilerliyor. Balık burcunda doğanların doğum günlerini kutlarım. Sağlıklı nice seneleriniz olsun diyorum. Güneş Balık burcunda olduğu için duygu ve sanatsal konular daha fazla gündemde olmaya başlayacak. Biraz karamsarlık havasında da olabiliriz. Özgürlüklerimizin daha fazla kısıtlandığını da düşünebiliriz. Bu yüzden bu hafta ayaklanmalar, grevler konuları yine gündemde olacak. Daha önceki videolarda söylemiştim. Sanatçılar özgürlük konusunda bir ay boyunca daha fazla ön planda olacaklar. Özgürlük, hayvan hakları, grevler konusunda sanatçılar daha ön planda olacaklar. Daha fazla destek verecekler. Özgürlükle ilgili sanatsal çalışmaları da önümüzdeki dönemde daha fazla görmeye başlayacağız. Sanatçılarla ilgili, psikolojik sorunları olanlarla ilgili konular daha da fazla gündemde olacak gibi görünüyor. Bu hafta dünyayı etkileyecek konulara bakacak olursak, dünya genelinde ayaklanmalar daha fazla olacak. Hem finansla ilgili, hem özgürlüklerle ilgili, hem doğayla ilgili konularda kısıtlanmalara karşı çıkılacak. Bütün dünyada bu hafta seller, hortumlar ve su baskınları, rüzgardan dolayı doğal afetler daha fazla olacak gibi görünüyor. Rusya yeni parasal kaynaklar yaratacağı fırsatlarla karşılaşacak. Yeni yatırım konularını konuşmaya başlayacak. Bu hafta para konuları daha fazla gündemde olacak Rusya'da. Parayla ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Bu da ülke içinde ayaklanmaları neden olabilir. Rusya önümüzdeki 2 sene yenilenmek zorunda kalacak. Bunu da kabullenmek zorunda kalacak. Amerika'da sağlık konuları hala gündemde. Bu hafta bu konular sosyal mecralarda daha fazla konuşulacak. Bu hafta Amerika yeni bir iş alanında anlaşmalar yapacak. Amerika Haziran 2020'den beri farklı bir düzen kurması gerektiğini anladı. Özellikle yönetimde, hukukta, askeri alanda büyük değişiklikler yapması gerektiğini anladı. Amerika Mayıs sonuna kadar da bu düzenlemeleri yapacak. Ülke içinde büyük değişimlere de şahit olacağız. Amerika'da Mart ve Nisan'da ikili ilişkiler çok fazla yapılacak. Ülke içindeki siyasette büyük bir değişim de görebiliriz. Çin bu hafta bazı konular yapacak, bazı konularda açıklamalar yapacak. Son aylarda karşımıza çıkan yeniliklerle ilgili sonuçları açıklayacak. Mart ve Nisan aylarında Çin büyük başarılarla konuşulacak. Ülkemizde bu hafta komşu ülkelerle ilgili durumlar daha fazla konuşulacak. Son aylarda komşu ülkelerle ilgili karşımıza çıkan sonuçları artık kabulleneceğiz. Onlarla olan ilişkilerimizde sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili imzalar da bu hafta atılabilir. Ülkemizde bu hafta çocuklarla ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Çocuklar ve eğitim konularını daha fazla konuşacağız. Bu alanlarda parasal yatırımlar daha fazla yapılacak gibi görünüyor. Şimdi 22-28 Şubat arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta duygusal olarak yoğun bir hafta yaşayacaksınız. Özellikle arkadaşlarınızla ilgili konular sizi daha çok duygusal yapabilir. Arkadaşlarınızla duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Duygu yoğunluğunu yaşayacak güzel planlar da yapabilirsiniz. Sosyal alanlarda duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Sizi etkileyecek bazı konular nedeniyle sosyal projelere daha fazla ağırlık vermeye de başlayabilirsiniz. Hayvanlarla ilgili konularda yoğun duygusallık yine yaşayacaksınız. Hayvanlarla ilgili konularda yeni konular gündeminize gelmeye başlayacak. Önceden devam eden projeleriniz de varsa bunları tamamlayacaksınız. Bunlara da hız kazandıracaksınız. Para konuları hala gündeminizde. Mart ayı ilk haftasına kadar da gündemimizde olacak. Parayla ilgili ani değişimler bu haftada yine olabilir. Son 2 senedir zaten parasal konularda iniş ve çıkışlar çok fazla yaşadınız. Önümüzdeki 5 senede bunu yaşayacaksınız. Eğer kripto para ve borsayla ilgileniyorsanız ani değişimler hep yaşayacaksınız. Bunu bilmelisiniz. Çok iyi bir bilgiye sahip olmadıkça risk almanız her zaman sizin için sorun olabilir. Kripto para ve borsa konusunda bu sene sonuna kadar eğitimler almalısınız. 2 sene boyunca çok farklı arkadaşlar kazanacaksınız. Bu farklı arkadaşlar size hayat dersi verecekler. Bu dersler sizin canınıza acıtabilir. Bu yüzden kiminle arkadaş olduğunuza dikkat edin. Yeni tanıştığınız kişilere karşı daha dikkatli olun. Özellikle arkadaşlarınızla para konusunda tartışma ve bilgi paylaşımı size zarar verebilir. Dikkatli olmalısınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta duygusal olarak yoğun olacağınız için çok kolay aşık olacaksınız. Sosyal ortamlarda, sosyal mecralarda veya arkadaş ortamlarında yeni aşkı bulabilirsiniz. Aniden başlayacak aşk aniden de bitebilir. Bu haftadan sonra kendinizi biraz sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Kendi içinize kapanmak isteyeceksiniz. Kendi içinizde hesaplaşmalar yapmak isteyeceksiniz. Bu birkaç hafta sürecek. Bunu bir hazırlık olarak görebilirsiniz. Koza içinde olduğunuzu düşünüp özgürce ve güçlü olarak uçacağınız zamanlar için hayaller kurarak geçireceğiniz bir zaman olarak düşünmelisiniz. Bu dönemde özellikle sanatla ilgilenenler, psikolojiyle ilgilenenler daha fazla üretim halinde olacaksınız. İçinizdeki fırtınaları sanata dönüştürmek daha kolay olacak gibi görünüyor. Bu dönemde sanatla, müzikle, deniz veya sulak yer kenarlarında vakit geçirerek enerjinizi yenileyebilirsiniz. Hayatınıza katacağınız yeniliklerin hayallerini kurarak geçirebilirsiniz. Bu dönemde kuracağınız hayaller ve kurgulayacağınız hedeflere dikkat edin. Bunlar bu sene hızla gerçekleşecek. Özellikle Mayıs ve Haziran arasında bunların gerçekleşeceğini göreceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evinizde vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Böylece duygusal zamanları değerlendirebilirsiniz. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için de hafta başı uygun olacak. Bunları da hızla tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili hafta başında onlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Onlarla vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren bazı konuların da sonuçlandığını göreceksiniz. Hafta ortasında çocukları ilgilendiren konularda sonuçlar alacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili son aylarda sürüncemede kalan bazı konular artık netleşecek. Son 6 aydır aşk ilişkinizde kafanız karıştıysa bu hafta aşk ilişkinizde artık net kararlar alacaksınız. Haftanın son gününde sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda sonuçları alacaksınız.
Son aylarda sizi üzen konular artık geride kalacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Sizi zorlayan Ocak ve Şubat aylarının son dönemindeyiz. 2020 yılı son 6 ayı zaten zor geçmişti sizin için. Ocak ve Şubat 2021'de de sizin için değişimlerle başladı. Büyük sınanmalarla başladı. Biraz daha sabretmelisiniz. Hem maddi hem manevi olarak rahatlayacağınız bir döneme başlayacaksınız. Mart ve Nisan ayları eğer olumlu düşünmeye başlarsanız parasal olarak çifte şanslarla dolu olacak gibi görünüyor. Son 2 senedir özgürlük kavramı daha fazla hayatınızda olmaya başladı. Kendi özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğü konularını sürekli düşünmeye başladınız. Kendi özgürlüğünüz için çevrenizdeki kişilerden uzaklaşmaya başladınız. Ama unutmayın, özgür olmak isterken yalnız kalabilirsiniz. Bu yüzden özgürlükle yalnızlığın farkını da iyi öğrenin. Siz öğrenin ve çevrenizdekilere de bunu iyi öğretin. Başkalarının özgürlükleriyle ilgili de çalışmalar içinde olmaya başladınız. Önümüzdeki 5 sene özgürlük, insanların ve diğer canlıların hak ve adaletleri konularında sürekli çalışmalar yapacaksınız. Doğayla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Doğa, bitkiler ve tarım konularında teknolojiyi daha fazla nasıl kullanılır? Bununla ilgili çalışmalar da yapacaksınız. Hızlı para kazanma, pratik para kazanma, yatırım konularında teknoloji daha fazla nasıl kullanılır? Bununla ilgili çalışmalar da yapacaksınız. Bu hafta hayatınızdaki değişimleri tamamlamaya devam edeceksiniz. Özellikle çocuklarınızla ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Son aylarda onlarla ilgili karşınıza çıkan konuları tamamlayacaksınız. Çocuklarla ilgili alanlarda işleri olanlar bu işlerinizle ilgili son aylarda yaptıklarınızı toparlayacaksınız. Artık bu işlerden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Son aylarda aşk ilişkinizle ilgili yaşadıklarınızı bu hafta bir muhakeme edeceksiniz, düşüneceksiniz. Artık bir sonuca varacaksınız. Bitiş ya da devam kararı alacaksınız. Önümüzdeki 2 sene iş konusunda ani gelişmeler hep olacak. Bu yüzden yaptığınız işte buna hazır olmalısınız. Sene sonuna kadar iş konusunda şans da sizden yana olacak. Ancak bu şansın enerjisini çok iyi kullanmalısınız. Şımaracak olursanız bu enerji ters enerjiye dönüşebilir. Bu şans elinize geçtiği an enerjinizi iyi kontrol etmelisiniz. Çünkü şans elinizden aniden gidebilir. Eğitim hayatında olanlar eğitim konularında daha pratik ve daha hızlı düşüneceksiniz. Bu pratiklik ve hızlı düşünme sizi tembelliğe sürükleyebilir. Ancak 2 sene tembellik size hep zarar verecek. 2 sene tembel yanınızı eğitmek zorunda kalacaksınız. Tembellikle pratikliğin farkını öğreneceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında kardeşlerinize, akrabalarınıza veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı konuların sonuçlandığını da göreceksiniz. Onlarla birlikte yeni iş planları da yapabilirsiniz. Lojistikle, basın yayınla, iletişimle, medyayla, pazarlamayla ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta ortasında veya hafta başında bu haberleri alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişimleri tamamlayacaksınız. Ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta çok uygun olacak. Bunları tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir.
Ebeveynlerinizle zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda bazı sonuçları da alacaksınız. Uzun zamandır evlilik planı yapanlar hafta ortasında bu organizasyonlarınızı da sorun olmadan tamamlayabilirsiniz. Haftanın son günlerinde çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuların artık sonuçlandığını göreceksiniz. Çocuklarınızla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Aşk ilişkinizde hafta sonunda net kararlar da alacaksınız. Son aylarda uzayan konuları artık konuşacak ve aşk ilişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, İkizler burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda kafanız hep karışıktı. Sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bunların hayatınıza nasıl etki ettiğini anlamaya çalıştınız. Bu yenilikler sizin hayatınızda değişimlere de zorlamaya başladı. Siz de eğer değişime dair hayaller kurduysanız, kafanızda kurguladıysanız değişime hazır olmalısınız. Mart ve Nisan aylarında büyük değişimler yaşayacaksınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Yurt dışıyla iş yapma planı olanlar, yurt dışında yaşama planı olanlar, evlilik planı olanlar, başka bir şehre taşınma planı olanlar, bunlarla ilgili hayallerinizi kurun. Yeni işe başlamak isteyenler, kendi işini kurmak isteyenler, hedeflerinizi belirleyin. Mart ve Nisan'da bunları hızla tamamlayacaksınız. Bu haftada bunlara dair planlarınızı tamamlayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar Mart ve Nisan'da büyük sınavlara hazır olmalısınız. Bu sınavlarda sabırlı olursanız kazanan da siz olacaksınız. Bu hafta iş konusunda yenilikler sürekli karşınıza çıkacak. Hem yoğun olmaya başlayacaksınız hem de iş hayatında parlamaya başlayacaksınız. Daha fazla göz önünde olacaksınız. Hafta sonundan itibaren işten para daha fazla kazanmaya başlayacaksınız. Evinizi değiştirmek, evinizi taşımak, evinizde büyük değişimler yapma planlarınızı da bu hafta daha kolay tamamlayacaksınız. Ev ve aile konusunda yoğun olacağınız bir hafta olacak. Ebeveynlerinizle ilgili son aylarda karşınıza çıkan konularda da artık kabulleneceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konuların tamamlandığında bu hafta göreceksiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı sorun olmadan gerçekleştirebileceksiniz. Bu hafta uzun yolculuklar da çok fazla yapacaksınız. Valiziniz kapıda hep hazır olsun. Bu yolculuklarda birçok konuyu toparlayacaksınız. Bu hafta parasal olarak da güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Özellikle yurt dışından, uzak yerlerden, eğitimle ilgili konulardan, uzun yolculuklardan parasal olumlu haberler alacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda, yurt dışı ile bağlantılı alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Farklı kültürlerden, farklı çevrelerden, farklı dilde konuşan, sizden yaşça çok farklı olan biriyle tanışabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, para beklentisi olanlar haftanın ilk günlerinde bu paralar elinize geçebilir. Yeni parasal kaynaklar yaratmak için, bunlarla ilgili başlangıçlar yapmak için hafta başı uygun olacak. Yeni yatırımlar da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili sonuçları da alacaksınız. Haftanın ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki bazı sonuçların haberlerini alacaksınız. Basın yayınla, medya ile iletişimle, lojistikle ve pazarlama ile ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta ortasında sonuçlarını alabilirsiniz.
Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularını da tamamlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da hafta sonunda sonuçları alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta yurt dışından beklediğiniz haberleri artık alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda güzel gelişmeler olacak. Özellikle hafta sonundan itibaren duygusal konularda da güzel haberler alacaksınız. Eğitim alanıyla ilgilenenler eğitim konusunda bu hafta başarılı olacaksınız. Sınavlarınız varsa başarılı olacaksınız. Son haftalarda arkadaş ilişkilerinizde bazı gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu haftada bu konular yine gündeminizde olacak. Özellikle arkadaşlarınızla borç alacak konularını konuşmayın. Daha fazla gergin durumlar yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla da bazı gergin durumlar söz konusu olabilir. Mart ilk haftasından sonra bu konuları daha kolay çözeceksiniz. Sabırlı olun, olayları büyütmemeye çalışın. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta bunlara hız kazandıracaksınız. Daha da geliştireceksiniz. Çılgın fikirlerinizi de tamamlayabilirsiniz. Sosyal mecralardaki işlerinizde son haftalarda teknolojik sorunlar da yaşadıysanız artık bunları yaşamayacaksınız. Bu yüzden daha kolay hareket edeceksiniz. Bu hafta uzun yolculuklarda daha fazla yapacaksınız. Bu uzun yolculuk borç alacak konularla ilgili de olabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular nedeniyle de olabilir. Borç konuları bu haftada hep karşınıza çıkacak. Ancak bunları ödemek de kolay olacak. Borçlarınızı daha kolay ödeyecek fırsatlar karşınıza çıkacak. Ama yine de siz harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, toplumla ilgili konularda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanacağınız alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu alanlarda işleri olanlar yoğun tempoda çalışacaksınız. Bu yoğunluk sizi biraz bunaltabilir. Sabrederseniz Mart ve Nisan aylarında para daha fazla kazanacaksınız. Eğitimle ilgili, lojistikle ilgili, uzun yollarla ilgili, yurt dışıyla bağlantılı işleri olanlar bu hafta yoğun olacaksınız. Bu işlerinizden güzel haberler alacaksınız. Hafta sonundan itibaren de bu işlerinizden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Bu işlerden başvuruya cevap bekleyenler bu hafta bu cevapları alabilir, yeni işe de başlayabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğet@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. Özellikle sosyal mecralardaki işlerinizi toparlayacaksınız. Finansal olarak sizi zorlayan konuları da toparlayacaksınız. İş veya özel ilişkinizle ilgili net kararları da hafta başında alabilirsiniz. Finans sektöründen, krediyle ilgili konulardan, sosyal mecralardan, sosyal alanlardan beklediğiniz sonuçları da hafta başında alacaksınız. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Hafta başında eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Haftanın ortasında parasal güzel gelişmelerin haberini de alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar varsa bunlar elinize geçebilir. Aylardır gündemimizde olan para konularında sonuçlanabilir. Yeni parasal kaynaklar yaratma konuları da gündemimize gelebilir.
Haftanın son gününde kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuların sonuçlandığını da göreceksiniz. Basın yayınlar, lojistikle, pazarlamayla, iletişimle ilgili beklediğiniz sonuçları da haftanın son günlerinde alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. İlişkiler, görüşmeler, aniden başlayan ve aniden biten konular bu haftanın gündeminde. Son aylarda hayatınız hızla ilerledi. Değişimler ve yenilikler karşınıza aniden çıktı ve kabullenmek zorunda kaldınız. Bu durumlara alışmalısınız. 2 sene ani değişimler hep yaşayacaksınız. Son aylarda iş konusunda hep gündemimizdeydi iş konuları. İşle ilgili ani değişimler çok fazla yaşadınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. İş ilişkilerinizde zor zamanlar yaşadınız. Bazen sürtüşmeler yaşadınız. Bazen alttan almak zorunda kaldınız. Kabullenmek zorunda kaldınız. Bu hafta işle ilgili yaşayacağınız sonuçlar parasal olarak rahatlamanıza da neden olacak. Beklediğiniz paralar da elinize geçecek. Evlilik planı olanlar bu hafta sorun olmadan organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, yatırım yapma planı olanlar bu hafta sorun olmadan bunları tamamlayabileceksiniz. İş yeri açma, iş yeri taşıma, yeni bir iş yeri satın alma, iş yerinde büyük değişiklikler yapmak için de bu hafta uygun olacak. Bunları da kolayca tamamlayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar bu hafta başarılar kazanacaksınız. Teknolojik alet ve sistemlerde yeni gelişmeleri hayatınızda daha kolay katacaksınız. Yeni teknolojik alet ve sistemler satın almak için de bu hafta uygun olacak. Bunlarla ilgili karşınıza beklenmedik sürprizler de çıkabilir. Son senelerde hayvanlara karşı daha farklı düşünceler içinde olmaya başladınız. Hayvanlarla iletişiminiz, ilişkileriniz daha fazla olmaya başladı. Özellikle hayvanlarla ilgilendiren alanlarda iş fırsatları yarattıysanız önümüzdeki senelerde daha başarılı olacaksınız. Daha fazla para kazanabilirsiniz. Ortak işler konusunda bu sene şanslı bir sene içinde olacaksınız. Ya ortaklarınıza şans kazandıracaksınız ya da siz ortak işleriniz ve konularda şanslı olacaksınız. Ancak ortak ilişkilerinizde çok fazla sınanacaksınız. Ortak ilişkilerinizde daha disiplinli ve saygılı olmaya özen göstermelisiniz. İş arayanlar bu hafta iş bulma şansınız daha fazla olacak. İş başvurularınızdan bu hafta cevap alacaksınız. Aniden gelişecek işlere de hazır olmalısınız. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Hiç ummadığınız anda aşk karşınıza çıkacak. Aniden başlayacak aşk hızla ilerleyecek ve bir ilişkiye dönüşecek. Bu hafta çok fazla harcama yapabilirsiniz. Buna dikkat etmelisiniz. Önümüzdeki günlerde borç alacak konuları daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Haftaya gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün bakacak olursak hafta başında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızdaki hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz. Kalbinizde bir genişleme, bir enerji patlaması hissedebilirsiniz. Bunu dilek ve istekleriniz için ritüellerde kullanabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Aylardır hayatınızda planladığınız konuları tamamlayacaksınız.
Evlilik organizasyonunuzu da hafta ortasında gerçekleştirebilirsiniz. Sorunlu giden ilişkinizi veya evliliğinizi sonlandırabilirsiniz. Ortaklık konularında da hafta ortasında olumlu sonuçlar alacaksınız. İşlerinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da hafta ortasında alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. Haftanın son gününde parasal olarak güzel haberler alacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçecek. Parasal olarak artık yeni konuları kabulleneceksiniz. Yeni yatırım konularında da daha rahat hareket edebileceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda hızla gelişen konuları bu hafta toparlayacaksınız. 6 aydır karşınıza çıkan yenilikleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Her şey kafanızda daha da netleşecek. Bu da kolay hareket etmenizi sağlayacak. Adımlarınızı daha rahat atacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili planlarınızı bu hafta tamamlayacaksınız. Bir yandan da yeni işle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Mart ve Nisan'da iş konularında çok yoğun olacaksınız. Son 6 ayda zaten işle ilgili konularda değişimler kafanızda hep vardı. Artık bunu toparlayacaksınız. İş alanınız, iş yeriniz, çalıştığınız sektörü, çalışma alanınızı değiştireceksiniz, yenileyeceksiniz. Başka ülke, başka şehirde çalışma fırsatlarını da yakalayacaksınız. Bunları değerlendirecek ve tamamlayacaksınız. Sağlık konuları sene başından beri hep gündeminizde. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarını biraz abartabilirsiniz. Bu abartı sağlığınızda özellikle psikolojik sorunlar yaratabilir. Sağlık konusunda karamsarlığa da düşebilirsiniz. Bunların olmaması için sağlık konusunda şanslı olduğunuzu kabul edin. Yılın sonuna kadar evren size şifacı görevini verdi. Bunu hep kendinize hem de çevreniz için kullanmalısınız. Ama önce sağlık konularını abartmaktan vazgeçmelisiniz. Siz çevrenizdeki kişilere yardım etmeyi çok seven birisiniz. Önümüzdeki 2 senede çevrenizdeki kişilere sağlık konusunda çok fazla destek vereceksiniz. Bunu yaparken hem yeni şeyler öğreneceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz, hem yeni insanlarla tanışacaksınız. Farklı kültürlerden, farklı çevrelerden, farklı ülkelerden, farklı yaşlarda kişilerle tanışacaksınız. Siz onlardan çok şey öğreneceksiniz. Siz onlara çok faydalı olacaksınız. Bunu ya yardım amaçlı yapacaksınız ya da iş olarak yapacaksınız. İş olarak yaparsanız da 2 sene çok fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmelerle çok yoğun olacaksınız. İkili görüşmelerden olumlu sonuçlar alacaksınız. İlişkilerinizde güzel gelişmelerle de karşılaşacaksınız. Özel ilişkilerinizde duygusal zamanlar çok fazla yaşayacaksınız. Partnerinizle birlikte güzel vakitler geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonunuzu sorun olmadan tamamlayacaksınız. Ortak iş konularında da sonuçları bu hafta alacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleri için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda ilgili uzun zamandır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alacaksınız. Bu konularda beklediğiniz haberleri de hafta başında alabilirsiniz. Sosyal mecralarla, hayvanlarla ilgili konularda ve sağlık alanlarındaki eğitimlerinizle ilgili konularda da sonuçları alabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın duygusal hayatıyla ilgili sonuçların haberlerini de alacaksınız.
Hafta ortasında biraz depresif durumlar yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendi içinize çekilecek, enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Hafta sonunda burcunuzda dolunay gerçekleşecek. Bu yüzden enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Son 6 aydır hayatınızda planladığınız konuları tamamlayacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı tamamlayacaksınız. Sorunlu giden ilişkinizi veya evliliğinizi sonlandırabilirsiniz. Ortaklık konularında da sonuçları alabilirsiniz. İşinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da hafta sonunda alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de alacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda finansal olarak biraz zor bir süreç yaşadınız. Eski borçlarınız karşınıza çıktı. Yeni borçlarla mücadele ettiniz. Parasal ani gelişmeler sizi çok fazla yordu diyebilirim. Mart başına kadar da bu durum biraz daha devam edecek. Bu hafta psikolojik olarak kendinizi biraz bitmiş hissedebilirsiniz. Son aylarda yaşadıklarınızı oturup muhakeme edeceksiniz. Artıları, eksileri düşüneceksiniz. Neleri bitirmek istiyorsunuz? Neleri devam ettirmek istiyorsunuz? Bunları düşüneceksiniz. Duygusal olarak yoğun bir hafta olacak. Buna da hazır olmalısınız. Ani duygusal boşalmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonuna doğru daha da yoğun duygusallık olacak. İçinizde fırtınalar kopabilir. İçinizde tutmayın. Mutlaka dışarı atmalısınız. Doğada zaman geçirerek, bitkilerle ilgilenerek, rüzgarlı bir alanda bulunarak kendinizi rahatlatmalısınız. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Duygusal iniş çıkışlar sağlığınızda etkileyebilir. Sağlıkla ilgili kontrolleri sorun olmasa da yaptırmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Eğitimle ilgilenenler geçen seneden beri eğitim konularında kendinizi yenilediniz. Yenilemek zorunda kaldınız. Artık eğitimle ilgili hayatınızda köklü bir değişim olması gerektiğini kabullendiniz. Mart ve Nisan aylarında eğitim konuları sürekli gündeminizde olacak. Çok yoğun olacaksınız. Buna da hazır olun. Bu yoğunluğa sabrederseniz çok da başarılı olacaksınız. Eğitim konularında teknolojik alet ve sistemleri de daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Aşk hayatınızda geçen haftalarda biraz karışık durumlarla karşılaştınız. Şimdi daha rahat hareket edeceksiniz. Aşk ilişkinizde yoğun duygular yaşayacaksınız. Aşk ilişkiniz ve para konularını ayrı tutmalısınız, yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta aşık olacağınız kişi farklı karakterlerde, farklı ülkeden biri olabilir. Farklı alanlarda, farklı çevrelerden biri olabilir. Yaş farkınız çok olabilir. Çılgınca bir aşk yaşamaya da hazır olmalısınız. Son haftalarda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili geçmişten gelen konular karşınıza çıktı. Bu hafta artık bunları toparlayacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda şanslı bir dönemdesiniz. Onların sizin hayatınıza katacağı yeniliklere de açık olmalısınız. Önümüzdeki 2 sene onlardan çok şey öğreneceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işle yoğun olacaksınız. İş konusunda beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. İşinizden kaynaklı sözleşmeler ve anlaşmalarda da sonuçları alacaksınız. Yeni yatırım konuları da gündemimize gelebilir. Eğitim hayatında olanlar, sınavları olanlar hafta boyunca sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde büyük başarı kazanabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Topluluk önünde başarılı da olabilirsiniz.
E-ticaret gibi teknolojik ortamlarla ilgili çalışmalarınızı da hafta ortasında toparlayacaksınız, sonuçlandıracaksınız. Hafta sonunda içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızdaki hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz. Bunları düşünecek ve bazı kararlar alacaksınız. Hafta sonunda kalbinizde bir genişleme, bir enerji patlaması hissedebilirsiniz. Dilek ve istekleriniz için ritüeller yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta hem iş hayatınız hem de sosyal hayatınız hareketlenecek. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Son aylarda evinizde, ailenizde daha fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Evle ilgili değişimler, ev almak, ev satmak, ev taşımak, yatırım planları yapmak sizi biraz yordu diyebilirim. Bu hafta bu konuları artık daha kolay toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda bu hafta güzel haberler alacaksınız. Onlarla ilgili konuları da sonuçlandıracaksınız. Son haftalarda uzun yolculuklar da çok fazla yaptınız. Bu haftada uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu hafta yapacağınız uzun yolculuklarda birçok konuyu toparlayacaksınız. Son haftalarda partnerinizle romantik zamanlar çok fazla yaşadınız. Bu haftada partnerinizle güzel vakitler geçirmek için yine duygusal planlar yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı sorun olmadan tamamlayacaksınız. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayacaksınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi konularda uzun zamandır yaptığınız işleri bu hafta toparlayacaksınız. Bunlarla ilgili artık sonuçları da alacaksınız. Son aylarda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi bu hafta kendi içinizde muhakeme edeceksiniz. Onlarla olan ilişkilerinizde artık bir karara varacaksınız. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla vakit geçireceksiniz. Çocukları ilgilendiren konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Güzel haberleri de alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konularda sonuçları da göreceksiniz. Son 6 aydır çocukların eğitim hayatıyla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri de artık kabul edeceksiniz. Bu konularda bazı sonuçlara da varacaksınız. Çocuklarla ilgili konularda işleri olanlar bu hafta yoğun olacaksınız. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Aşka dair güzel gelişmeler bu haftada gündemimizde olacak. Bu hafta duygusallık çok fazla olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talep edenlerin ilgisi çok fazla. astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın başında yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun yolculukla ilgili ertelediğiniz konuları tamamlayabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Son aylarda sizi meşgul eden eğitimle ilgili beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alacaksınız. Eğitimle ilgilenenler, sınavlarınız varsa hafta boyunca başarılı olacaksınız. Hafta boyunca eğitim konuları hep gündemimizde olacak. Eğitim konularını hep konuşacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuları artık toparlayacak, sonuçlarını göreceksiniz. Hafta ortasında uzun zamandır iş konusunda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler de başlayacak. İşle ilgili ortaklık konularında bitişler de söz konusu olabilir. Haftanın son günlerinde sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi sonuçlandıracaksınız. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmaları tamamlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla ilgili bazı konularla da
bazı konuların da sonuçlandığını göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu haftadan sonra artık evinizle ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında artık bu hafta net kararlar alacaksınız. 13 Mart'tan sonra da yeni evinizde, yeni hayatınızda olacaksınız. Son aylarda işinizle ilgili değişimler konusu da gündeminizde ise bu hafta işinizle ilgili konuları da toparlayacaksınız. Son aylarda işinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Eğitimle ilgilenenler son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Bu haftadan sonra eğitimle daha fazla yoğun olmaya başlayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı sorun olmadan tamamlayacaksınız. Uzun vadeli bir birliktelik yaşayacaksınız. Sağlık konuları hala gündemimizde. Aniden geçecek sağlık konularına karşı daha dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizle ilgili konular Mart ve Nisan aylarında sürekli gündeminizde olacak. Şimdiden buna hazır olmalısınız. Bazı gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hem özel ilişkiniz hem işle ilgili ilişkilerinizde sakinliğinizi korursanız büyük sorunlar yaşamadan 2 ayı geçirebilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili konularda, basın yayınla, medya ile iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlamalısınız. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular da gündeminizde olmaya başlayacak. Onların hayatındaki değişimlere de şahit olacaksınız. Ebeveynlerinizle daha fazla duygusal zamanlar geçirme fırsatını da bulacaksınız. Önümüzdeki haftalarda uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Başka şehir, başka ülke, başka yerlere seyahatler edebilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, yay burcu olanlar işlerinizle ilgili son aylarda köklü değişimler yapmak zorunda kaldınız. Bu değişimlerle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri kabullenmek zorunda kaldınız. Bunlara dair yenilikleri bu hafta tamamlayacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında borç alacak konuları gündemimize gelecek. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Sağlık sektörü, kamu sektörü ve hizmet sektörü ile ilgili konularda sözleşmeler ve anlaşmalarda söz konusu olacak. Bunlarla ilgili son aylarda karşınıza çıkan konuları da toparlayacaksınız. Banka kredilerinizle ilgili bitişler de söz konusu olacak. Haftanın ortasında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Son aylarda yurt dışı ile ilgili veya uzak yerlerle ilgili uzayan ve yarım kalan konular artık sonuçlanacak. Beklediğiniz haberleri de alabilir. Uzun yolculuk yapabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında sonuçları göreceksiniz. Sınavlarınız varsa, görüşmeleriniz varsa bu hafta başarılı olacaksınız. Hafta sonunda işlerinizle ilgili artık sonuçları göreceksiniz. Bu sonuçlarla birlikte bitişler ve başlangıçlar yapacaksınız. İşlerinizi hafta sonunda toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacaksınız. Bu da enerjinizi yükseltecek. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Bu da yine sizin enerjinizi yenileyecek. Sosyal mecralar gibi alanlarda işleriniz varsa o platformlarda parlayacağınız bir dönem başlıyor. Bunu fırsata çevirebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan sonra daha fazla kazançlar da elde edebilirsiniz. Bu sene sizin için parasal olarak genelde şanslı bir sene olacak. Para konusunda ani gelişmeler hep yaşayacaksınız. Genelde olumlu ani gelişmeler olacak. Bu hafta parasal olarak güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Beklemediğiniz anda elinize para da geçebilir. Son aylarda yurt dışı ile ilgili konularda karşınıza çıkan yenilikler oldu. Bu hafta bu yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Bu yeniliklerle hayatınıza devam edeceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da son aylarda sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bunları da kabulleneceksiniz. Bu sistemleri veya konuları hayatınıza katacaksınız. Yatırım konularında karşınıza aniden fırsatlar çıkabilir. Bunları değerlendirmek için bu hafta arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Son aylarda çocuk veya çocuklarınızla ilgili konular sürekli gündemimizde oldu. Bu hafta çocuklarla ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. Onlarla ilgili konularda sonuçlanmalar yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızın çocuklarıyla da vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın çocuklarıyla ilgili konularda da sonuçlanmalara şahit olacaksınız. Çocukları ilgilendiren işlerde çalışıyorsanız bu hafta bu işlerde çok yoğun olacaksınız. Çok da para kazanacaksınız. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili alanlarda, sanat alanlarında, yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda, sosyal mecralarda, hayvanlarla ilgili alanlarda teknolojik alet ve sistemleri kullanarak yapacağınız yaratıcılık konularında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojibinviyet@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Bu kararlarla birlikte geçmiş hayatınızı geçmişte bırakacak ve geçmişe fazla takılmadan devam etmek zorunda kalacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı hafta başında yapabilirsiniz. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinizde tadilatlar yapmak, evinize yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızlıca tamamlayacaksınız. Sorunlu giden evlilik veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda varsa hafta başında bunlara dair sonuçlar söz konusu olacak. Hafta ortasında borç alacak konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Kredi ödemeniz bitebilir. Borçlarınızı da kapatabilirsiniz. Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta ortasında yeni haberler alabilirsiniz. Miras konuları da sonuçlanabilir. Haftanın son gününde uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konularda sonuçlanacak. Haftanın sonunda yurt dışı seyahatine de çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları da tamamlayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuları sonuçlandıracaksınız. Hafta sonunda bunları toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda enerjiniz çok fazlaydı. Bunu da hem eviniz hem aileniz konusunda çok fazla kullandınız.
Evinizle ilgili konularda değişimler yaptınız, evlilik organizasyonlarınızı yaptınız, ebeveynlerinize daha fazla zaman geçirdiniz. Bu haftada eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular yine gündemde olacak. Onlarla ilgili parasal konularda daha fazla gündemde olacak. Bu sene para konusunda şanslı bir sene olacak sizin için. Elinize çok para geçecek. Ama siz bunu sürekli akacak zannedeceksiniz. Öyle düşünmeyin. Mutlaka bir yatırıma dönüştürün. Para konusunda enerjinizi dengelemelisiniz. Yoksa elinize geçecek olan paralar çabucak elinizden gidebilir. Gereksiz harcamalara da dikkat etmelisiniz. Son haftalarda uzun yolculuklar çok fazla yaptınız. Bu haftada uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. Parasal konularla ilgili uzun yolculuklar da yapacaksınız. Son aylarda borç alacakla ilgili yeni konular hep karşınıza çıktı. Bu hafta bu konuları artık toparlayacaksınız. Satürn sizi 2 sene eğitecek. Önümüzdeki 2 ay aşk ve çocuklar konusu hep gündemimizde olacak. Bu konularda eğitileceksiniz. Aşkla ilgili sınanmalar halinde olacaksınız. Bir küs bir barışık olacaksınız. Şimdiden buna kendinizi hazırlamalısınız. Aşkta şans hala sizden yana. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Aniden başlayacak aşk konuları hep olacak. Bu hafta yeni yatırım konuları karşınıza çıkacak. Son aylarda belki üzerinde çalışıyordunuz. 13 Mart haftasında da buna dair büyük bir başlangıç yapacaksınız. Hayallerinizi kurun, hedeflerinizi iyi kurgulayın. Olumlu sonuçlarını da göreceksiniz. Mayıs ve Haziran aylarında parasal olarak şansınız daha çok olacak. Şimdiden buna göre hayallerinizi de kurmaya başlamalısınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu organizasyonlarda artık sorun yaşamayacaksınız. Bu hafta çok fazla iletişim halinde olacaksınız. Telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu da sizi biraz yorabilir. Eğitim hayatında olanlar bu hafta yer değişiklikleri yapacaksınız. Eğitimle ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Enerjiniz hala yüksek. Bu yüzden dileklerinize ve isteklerinize dikkat edin. Hayal kurmaktan kesinlikle vazgeçmeyin. Sürekli hayaller kurun. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigüniyet@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında son aylarda gündemimizde olan sizin veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili konularda sonuçlanmalar olacak. Hafta başında estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi de rahatça tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Özellikle aşk hayatınızla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Hafta ortasında aniden evlilik kararı alıp bunu hızlıca da uygulayabilirsiniz. Hafta ortasında son aylarda sürüncemede kalan ilişkilerinizle ilgili konularda net kararlar alacaksınız. Bu konular artık gündemimizden gidecek. Bazı şeyleri artık kabulleneceksiniz. Hafta ortasında partnerinizle birlikte romantik zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda banka kredisi konularıyla ilgileneceksiniz. Borç alacak konularında bazı sonuçları göreceksiniz. Sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili imzaları da hafta sonunda atabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 22-28 Şubat haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız ve videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu bana güzel bir enerji oluyor. Güneş burcunuzda ve enerjiniz çok yüksek. Bunu kullanmalısınız. Hayatınıza renk katmak için, hareket katmak için güzel bir dönemdesiniz. Ruhsal olarak da yoğun bir enerji içindesiniz. Ne dileseniz, ne isteseniz olacak. Bu yüzden dileklerinize, isteklerinize çok dikkat etmelisiniz.
Hayallerinize çok dikkat etmelisiniz. Gerçekleşmesi zor hayalleri de kurabilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi sanata, yazıya, çılgınca projelere de yönlendirebilirsiniz. Bunlar sizin için bazı başlangıçlar yapmanıza da neden olacak. İçinizdeki enerjiyi bir şekilde dışarıya atmazsanız kendinize veya çevrenizdekilere zarar verebilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. İçinizde tutmayın. Kesinlikle dışa vurun ama birikmesini de beklemeyin. Bu hafta duygularınız çok yoğun olacak. Hisleriniz çok yoğun olacak. Sanki her an her adımı öncesinden hissedeceksiniz. Buna da sürekli şaşıracaksınız. Bu kontrolünüz dışında olacak bir his olacak. Bu yüzden sezgilerinize biraz daha dikkat etmelisiniz. Bu hafta kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilişkilerinizde bazı konular tamamlanacak. Onların hayatındaki değişimler tamamlanacak. Siz de buna şahit olacaksınız. Son haftalarda ilişkilerinizle ilgili kafanız çok karıştı. Bazı değişiklikler yapmak istediğiniz, yapamadınız. Artık bu hafta ikili ilişkilerinizde tamamlanmalar olacak. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı tamamlayacaksınız. Ortak işlerle ilgili sonuçlanmalar da olacak. Ortaklı konularda ya başlangıçlar ya da bitişler yaşayacaksınız. Ev almak, ev satmak, yatırım yapmak için de bu hafta çok uygun olacak. Planlarınızı tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili değişiklikler Nisan sonuna kadar hep gündeminizde olacak. Aralık 2020'den beri işle ilgili konularda kafanız karışık. Bazı değişiklikleri yapmak istiyorsunuz. Buna dair yeniliklerle sürekli karşınıza çıkıyor. Bunları Mayıs sonuna kadar değerlendirip en geç Mayıs sonunda sonuçlandıracaksınız. Gayrimenkul alım satımı yapılan alanlardaki işlerinize dair sonuçları da bu hafta alacaksınız. Mistik konularla, psikik güçlerle, astrolojiyle, sanatla, doğaüstü olaylarla daha fazla vakit geçireceksiniz bu hafta. Bu alanlarda kendinizi geliştirecek yeni konular karşınıza çıkacak. Özellikle teknolojik alet ve sistemler kullanarak kendinizi geliştireceksiniz. Araştırmalar yapacaksınız. Bu araştırmalar sizi belki de farklı konularda yazılar yazmanıza, farklı alanlarda çalışmalar yapmanıza neden olacak. Kendi işinizden farklı alanlarda, farklı şehirlerde, farklı ülkelerde çalışma fırsatları karşınıza çıkacak. Bunlardan parasal kazançlar da sağlayacaksınız. Yeni iş arayanlar basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili, yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda, finans alanlarında iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun bir tempoda çalışacaksınız. Bu yoğunluk sizi ya başarılı yapacak ya da sabrınız taşıp işinizden ayrılmanıza neden olacak. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğet@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 22-28 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında çocuklarla ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Çocuklarla ilgili konularda bazı sonuçları artık alacaksınız. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar alacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızda hafta boyunca sorun olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Hafta ortasında psikolojinizi etkileyen konulardan uzak durmalısınız. Son aylardaki sağlık konularında artık sonuçları alacaksınız. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler yapacaksınız. Ortak işlerinizle ilgili hafta sonunda da bazı konularda sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda da hafta sonunda görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerden bazı sonuçları da alacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.